Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte Hatay'a özgü etli kömbe, diğer adıyla leğen kömbesi yapacağım. Hazırsanız birlikte yapmaya başlayalım. İç harcında kullanacağım malzemelerim: 6 adet orta boy soğan, 300 gram dana kıyma, isterseniz kuzu kıyma da kullanabilirsiniz, karışık da yapabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1,5 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1,5 tatlı kaşığı tuz. Şimdi soğanı doğramakla başlayalım. Soğanları fare dişi şeklinde doğrayacağım. Mümkün olduğunca ince kıyıyorum. Soğan doğrama işlemim bitti. 300 gram kıymamızı kavurmaya başlıyorum. Yorumlar gelebilir, kıyma zaten yağlı diye. Hayır, kıymamız çok yağlı değil. Artı bu yemeğin özelliği yağının olması. Biraz birkaç dakika daha kavuracağım güzelce. Sonra soğanını ilave edeceğim. Neredeyse kavruldu kıymamız. Şimdi soğanımızı ilave ediyorum. Özellikle soğanı biraz fazla koyuyoruz ki daha lezzetli olsun diye. Evet, kavurma işlemine devam ediyorum. Ben şimdi tuzunu önceden atıyorum. Soğanlarımız daha çabuk ölsün. Biraz daha kavurduktan sonra biber salçasını ve baharatlarını atacağım. Kıyma ve soğan kavruldu. Şimdi biber salçasını ilave yapıyorum. Kavurma işlemi bitmek üzere. Salçamız da güzelce kavruldu gördüğünüz gibi. Şimdi baharatlarını atıp karabiber, pul biber. Bunu da güzelce birbirine karıştıracağım. Şimdi daha güzel kokular gelmeye başladı. İç harcımız maşallah çok güzel oldu. Şimdi altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Şimdi hamuru hazırlama aşamasına geçiyorum. Sade bir hamur yapacağım. Hamuru farklı farklı yapanlar da var. Bu yerine göre değişiyor. Yoğurtlu, yağlı, mayalı. Ama biz sade yapacağız. Bunun özelliği de yerken çıtır çıtır olması. Şimdi 1 tatlı kaşığı kadar tuzunu atıyorum. Şimdi suyunu ilave yapacağım. Yavaş yavaş. Ufak daireler şeklinde suyunu yediriyorum. Kıvamı aldıkça katılaştıkça hafif yavaş yavaş su ilave yapacağım. Kulak memesi yumuşaklığı dediğimiz şekilde olması gerekiyor. Biraz daha su ilave ediyorum. Şimdi hamuru 9 eşit bezeye ayırıp dinlenmeye bırakacağım. Hamuru 5 dakika dinlenmeye bırakıyorum.
Hamuru açmak istemeyenler yufkayla da yapabilir. Ama bu şekilde daha güzel. Şimdi malzemelerimizi tepsiye koymaya başlayalım. Bismillah. Tabanını yağlıyorum. Fırçamıza güzelce yağını dağıtıp zeytinyağı kullanıyoruz. Üç kat tabana koyacağım. Üzerine kıyma. 2 kat koydum. Şu an 3. kattayım. Şimdi harcımızı koyuyorum. Güzelce dağıtıyorum harcı. Katımı koyacağım. 3 kat hamur daha koyuyoruz. 3. kat koydum. Yağ koymuyorum. İsterseniz koyabilirsiniz. 2. katın kıymasını koydum. Dağıtıyorum güzelce. Son kalan 3 kat yufkayı koyacağım ve keseceğim. Güzelce yayıyorum. Eşit şekilde yufkayı koyuyorum. Son bezemizi de koyup kapatıyorum. Son kata zeytinyağı döküyorum. Biraz bolca. Beş eşit parçaya böleceğim. Bu şekilde de 5 eşit parça. Kesme işlemi bitirdikten sonra fırına koyacağım. 180 derecede yaklaşık yarım saat alt üst olacak şekilde pişireceğim. Piştikten sonra tekrar görüşeceğiz. Evet, kömbemizi fırından çıkardım. Yaklaşık 35 dakika kadar zaman aldı pişmesi. Şimdi yüzeyine biraz yağ gezdireceğim. Hem parlaması ve biraz yumuşaması için. Bunu kıymalı yaptık. İsterseniz ıspanaklı da yapılıyor aynı şekilde. Şimdi bir tanesini çıkarıp sizin için bakacağım. Gördüğünüz gibi ince kat kat, toplamda 9 kat oluyor. Şimdi birlikte bakalım. Bismillah. Etli kömbemiz çok lezzetli ve kıtır olmuş. Ama taş fırında bu daha bir güzel oluyor. Bugünlük bu kadar. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda kalsın. Güzel yemek yapmanın sırrı buradan başlıyor. Hoşça kalın.